Bugün bir çılgınlık yapıp balık yiyeceğiz. Daha doğrusu balık almaya çalışacağız. Bir fiyatları göz atalım. Levrek 150, çipro 135, Norveç somonu 385, dilim somon 365, levrek yine 205, istavrit 80. Ben bankaya kredi çekmeye gidiyorum. Kredi çıkarsa tarifi yapacağız. Bir kesme perdesi kullanalım. Balık yapacağız. Üzmesin bizi. Tahtamızı mahvetmesin. Herkes bir yutkunsun. 91 lira. Kaç parmak? 4 parmak. Soslu somon yapacağız. Ama herkesin çok memnun kalacağı şekilde bir soslu somon yapacağız. Evet, gayet istediğim gibi yağlı bir balık. Şimdi burada sizden istediğim balığı şöyle parçaya bölmeniz. Balığı mutlaka bir kağıt havluyla kuruluyoruz. 2 avuç kadar, bakın dolu dolu bir avuç, esasında 2 avuç kadar ıspanak. 1 avuç fesleğen. Hemen bunları da şöyle suyunu alalım, fazla suyunu. Somon severler, balık severler mutlaka bu sosu kaçırmasın. Bunu mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle kırarak, parçalayarak bastır. 1 diş sarımsak. Kolay dağılsın diye 4-5 parçaya bölüp hemen sosumuzun içine bir limonun sarısını rendeliyorum. Sarı tarafına bakın, kesinlikle beyazına inmiyorum. Eğer beyaz tarafını rendelerseniz acı olur. Tamamen sarı tarafı. Hatta bakın şuralara dökülenlere dikkat ediyor musunuz? Sadece sarı tarafı. Kaçıncı söyleyişim? Beyazını inerseniz lezzetsiz olur. Yarısı. Yarısının suyu. Şöyle çay kaşığının ucuyla tuz, çay kaşığının ucuyla karabiber, zeytinyağı 1, 2, 3, 4, 5, 6 yemek kaşığı zeytinyağı. Pesto sos yapmıyoruz. Şimdi bazıları pesto sos mu yapıyoruz diye düşünebilir. Sosun aynı, görüyor musunuz? Normalde bu şekil kullanılabiliyor. Ama buna ölüm vuruşu yapmak lazım. Krema. Bir paket krema. En az yarım paket olmalı. Ama bir paket lezzetli yapar. Karıştır. En son görüntü bu. Ben sadece bir kişilik yapıyorum. Kendim için. Mübarek elleri görelim. Yemeğin adı ne olsun? Var mı bir fikri olan? Hulk somon. Ya bizi de ilk defa izleyen der ki ne saçma sapan yorumlar, yemek isimleri. Kapağını kapat. Sadece 15 dakika beklesin. 15 dakika sonra kızartacağız. Tabii ki balığın yanına çok yakışan bir fırınlanmış, hardallı fırınlanmış patates yapalım. Lezzetli olması için bunun mutlaka haşlanması lazım. Ama öyle normal haşlanmış patates gibi değil. Sadece 15 dakika lezzet vermesi için. Restoranda yapıldığı zaman lezzetli olmasının nedeni önden bir haşlama görmesi. Sadece 10 dakika, 15 dakika arası bunu haşlıyoruz. Patates sadece 15 dakika haşlandı. Bakın sadece 15 dakika. Sizden istediğim sadece şu uçlarını alıp yuvarlatmanızı istiyorum. Bakın buraları başka bir şeyde kullanırız. Ve çok kalın olmayacak şekilde bir parmak kalınlığında, sadece bir parmak. Hepsini aynı kesmeye çalışın. Yoksa biri pişer, biri pişmez. Görüyor musunuz içini? Şuraları pişmiş, içi pişmemiş durumda şu anda. İstediğimiz bu. Yarım kilo patates gibi düşünebilirsiniz. Yarım kilo patates. Hardal tabii ki her zaman kullandığımız mezelere müthiş giden bu hardalı kullanıyoruz. Şu bir. Artık akılları başına geldi herhalde tadın.
Ketçapla mayonezin yanında hardalın da reklamını yapmaya başlamışlar. 2 yemek kaşığı hardal. 1, 2, 3, 4 yemek kaşığı zeytinyağı. 1, 2 çay kaşığı tuz ve çay kaşığının ucuyla karabiber. Karıştır. Bak, her tarafına hardal bulaşsın. Yalnız burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? İnanılmaz lezzetli. Bu hemen köşede sırasını beklesin. Bir fırın tepsisi, yağlı kağıt. İsteyen bunu çok az yağda, tavada da kızartabilir. Tercih sizin. Ama fırında çok lezzetli oluyor. Hiçbiri birbirine değmeden. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Şu hemen fırına bak. Yine keyfim yerine gelmeye başladı ha. Keyfim yerine gelmeye başladı. Bu nedir ya? Bu hemen fırına. 200 derece 40 dakika kontrollü. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Hemen orta ateşe getiriyorum. Hatta orta ateşte kısık ateşin arasına getiriyorum. Burada ısı önemli. Teflon tava kullanıyorum. Siz de teflon tava kullanırsanız hiç riske girmeye gerek yok bu tarifte. Şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Bu da bambaşka bir zeytinyağı. Zeytinyağı aramamız devam ediyor. Dile pek getirmiyorum ama elimizi kullanalım. Derili tarafı, derisiz tarafı. Her zaman balığı servis yapacağınız yer önce kızartılmalı. Bunu unutmayın. Ne tarafını önce tabağa koyacaksanız servis yaparken o tarafını ilk atın. Bu arada patatesimiz de pişti. Fırında hardallı patates. Müthiş bir garnitür balığın yanına. Balık yaptığınız zaman deneyebilirsiniz. Görüyor musunuz içinin nasıl piştiğini? Rengini görüyorsunuz. Mutlaka balık yaparken yanında deneyebilirsiniz. İşte böyle oldu mu moralim yerine geliyor. Maçta başlamak üzere bu arada. Balık narin bir yiyecek. O yüzden sadece 3 dakika bir tarafı, diğer tarafı da 4-5 dakika bir düşünebilirsiniz. Bakın zaten şuraya kadar pişti, görüyor musunuz? Zaten inceler daha çok pişecek. Şu kalın olanı şöyle yan olarak da pişirelim. Hatta şunu da. Dikkat edin, yağlı kağıt. Havlu kağıt değil. Şu ince olanları alıyorum. Size bahsettiğim olay şu. Bakın. Görüyor musunuz? Servis yapacağımız tarafı ilk atacağız demiştim. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Ufak detaylarda saklı lezzet. Sizi diğerlerinden ayırt edecek ufak noktalar. Bunlar ince olduğu için pişti. Bunun da artık pişmesini bekliyorum. Kalınlığına göre süreler artıyor tabii ki pişmesi için. Aynen evde de böyle pişirmelisiniz. Her tarafını eşit pişirdiğimize emin olmalıyız. Acele etmeden. Ve artık bakın bunlar pişti. En kalınlığıyla sırt yapıyorum. Buna biraz tabii ki renk lazım. Evet. Görüntü bu. Görüyor musunuz? İçi pişmiş mi, pişmemiş mi? Açın ağzınızı. Tabii ki ilk lokma sizin. Sıra esası olana geldi. Şu en büyük parçayı. Ne kadar iyi pişirdiğimizi görüyor musunuz? Sulu sulu. Sulu sulu. Harbi 5 yıldızlı restoran tabağı çıkardık yalnız. Yani lezzet olarak da daha tadına bakmadan söyleyebilirim. Açın ağzınızı. Dur. Tam anlayamadım. Şunun bir daha tadına bakayım. Yalnız nasıl piştiğini görüyorsunuz değil mi? Dilim dilim. Ben şunu sormadan tadına bakayım. Ha bu arada izleyip abone olma vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Nijerya'dan izleyen var. Man Adası'ndan izleyen var. Hem de bayağı var.
Oradan bile abone olan sayısı fazla. Bizimkiler abone olmamak için yarışıyor. Kısacası gözüm üstünüzde. Elbet bir gün karşılaşırız. Zeki Müren yanılmış olamaz. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.